İlahiyatçı, araştırmacı, yazar İhsan Ayaçık Hocam, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam bu hafta son haftalarda oldukça tartışma konusu olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbelerini size sormak istiyoruz. Öncelikle 1 Ağustos'ta yani 2 hafta önce bir hutbe verildi. İki hutbenin de hedefi kadınların hakları. Bu 1 Ağustos'taki hutbe şöyle: Haya ve edep başlıklı hutbede uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda ve özellikle kurumsal özelliği olan mekanlarda bulunmak asgari ahlak kurallarına meydan okumaktır. Bu çağdaşlık değil, ilkelliktir. Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır. Çünkü neslimizin iffetini, edebini ve ahlakını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur denildi. Bu çok tartışılıyordu ki kadınların hani kıyafetleri hedef alınıyor ve başörtüsü mü zorunlu olacak diye. Daha gündemden düşmemişken bugün de yeni bir hutbe okundu ve o da yine tartışma çıkardı. Bugün hutbede de ülkemizde 81 ilde binlerce camide okunan hutbe şu şekilde: karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahi adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır. Arazi sınırlarını ihlal ederek başkasının mülkünü gasp etmek, asıl gerekçelerle insanların mallarına el koymak, yalan beyanlarla insanları mağdur etmek, ateşten gömlek giymektir şeklinde bir hutbeydi kısaca. Burada da kız çocuklarının miras hakkına el atıldığı, ona dönük bir hedef alındığı gündem oldu. Kadın hakları konusunda mücadele veren, önde gelen kuruluşlar, isimler de buna tepki gösterdi. Diyanet bu hutbelerle neyi amaçlıyor? Diyanet hutbe vermedeki bu amacı, yani geçmişten beri hutbe uygulaması nasıl başladı? Bugün hangi amaca hizmet ediyor? Bu hutbelerde neye hizmet ediyor? Biz bunları merak ediyoruz hocam. Anlatırsanız çok seviniriz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş tüzüğünün 1. maddesinde İslam dininin itikadi, ahlaki ve muamelata ilişkin hükümlerini halka açıklamak ve bu hususta halkı aydınlatmak diye yazıyor. Yani Diyanet, İslam dininin itikadi ve ahlaki hükümleri ve temel değerlerinin neler olduğuyla ilgili halkı aydınlatır. Bu aydınlatmayı neyle yapar? İşte böyle hutbelerle yapar. 110 bin camide Ankara'da hazırlanan hutbe okunuyor. Bu çok büyük bir bilgi ve iletişim faaliyeti. Hem de geleneksel ve insanlara yüz yüze birisi okuyor, diğer herkes onu dinliyor. Medya aracılığıyla da değil, ruberu, yüz yüze cuma namazlarında halk hutbe veren kişiyle karşılaşıyor. Bu geleneksel iletişim biçimidir ve çok etkilidir ve milyonlarca kişi buna katılmaktadır. Şimdi Diyanet bunu kullanıyor. Bu yolla güya halkı aydınlatıyor. Aydınlatması gerekiyor. Ancak öteden beri Diyanet'in vermiş olduğu hutbeler hep tartışma konusu olmuştur. Şimdi öncelikle bu hutbeleri kim hazırlıyor? Ve hutbelerin içeriğinde gerek hutbe tekniği, gerekse kamuya hitap, kamuya dini vaaz ve telkin yapma tekniği açısından birkaç yanlış var. Onlarla başlamak istiyorum. Daha sonra hutbenin içeriğine ve hedeflediği kişilere geleceğim. Bir defa bu hutbeleri bizim Yaşayan Kur'an Türkçe Meal Tefsir adlı eserimizi yasaklayanlar hazırlıyor. Bu kafa, bu zihniyet hazırlıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu diye bir yer var. Orada kitaplar inceleniyor. En son malum bunlara meclis tarafından mealleri toplatma, yakma ve imha yetkisi de verildi. Orada bir takım görevliler var. Hutbe hazırlayan bir bölüm var.
bu görevlerin kimler olduğunu soruşturduğumuzda tarikatçılar veya tarikatçılara yakın kişiler olduklarını görüyoruz. Mesela bu haftaki hutbesine şöyle bir baktım. Tek bir tane ayet kullanmışlar. O da bitirirken. Hutbemizi şu ayetle bitiriyoruz diyor. Ve hadislerle doldurmuş hutbenin her yerini. Buhari'den, Müslim'den, Peygamber'den 250-300 yıl sonra yazılmış kitaplardan alıntılar yapıyor. Kur'an-ı Kerim'i en son şimdi şu ayette bitiriyoruz diyor. Çünkü bu kafayı ben tanıyorum. Önce ayeti verip ardından konuşmuyor. Çünkü ayeti verirsem ona bir tefsir getirirsem kendi kafama göre konuşmuş olurum. O nedenle ayet üzerine mümkün mertebe konuşmamak, yorum yapmamak gerekir. Varsa hadis nakletmek gerekir diye düşünüyor. Ve bol bol bulduğu hadisleri doğru mu, yanlış mı, uydurma mı düşünmeden nasıl olsa Müslim'de geçiyor, nasıl olsa Buhari'de geçiyor. Bunlarda uydurma olmaz, yanlış olmaz. Kur'an'ı kendi kafamıza göre tefsir etmemeliyiz, hadislere uymalıyız diyerek halkın üzerine hadisleri boca ediyor. Kafa böyle çalışıyor. Halbuki 90 bin camide ve onlar üzerinden bütün bu kamuoyuna dini telkin, yani bizim dinimizde şunlar vardır diye bir aydınlatma, bir dini aydınlatma bildirisi veya açıklaması okuyorsun. Hutbe bu demek. O zaman bu tür kamuoyuna açık, tüm Müslümanlara hitap eden, bizim dinimizin emri bunlardır, dinimizin helalleri haramları, itikadi ve ahlaki hükümleri, dinimizin temel değerleri bunlardır dediğiniz yerde sadece Kur'an-ı Kerim ayeti okumanız gerekir. Hutbelerde Diyanet'in Kur'an ayetleri dışında bir dini delile dayanmaması gerekir. Halka sadece ayetleri okuyup en tarafsız şekliyle Kur'an-ı Kerim'de bunlar vardır, dinimizin hükümleri bunlardır deyip bırakması gerekir. Oysa bunlar ne yapıyorlar? Tartışmalı hadisleri din diye anlatıyorlar. Onları söylendi mi, söylenmedi mi? Peygamberden 200 sene sonra, 250 sene sonra anlatılmış. Kimisi uydurulmuş, kimisi çarpıtılmış, kimisi yanlış anlaşılmış. Onların hepsini tek tek izah etmen lazım. Nitekim birazdan geleceğim, birkaç tane örnek vereceğim. Dolayısıyla hutbe tekniği açısından bir hutbenin sadece ve yalnızca ayetlerden oluşması gerekir. Birincisi bu. İkincisi, bu yetkililer her nedense hutbelerin muhatabı olarak sokaktaki vatandaşı, halkı görüyor. Özellikle kadınlara kafayı takmış vaziyetteler. Nitekim önceki hafta kadınlar örtünmeli, hayasızlık yapmamalı, hele hele kamusal alanlarda diye laflar ettiler. Şimdi de kadının miras hakkına razı olmaması kul hakkına girer. Yine kadınları hedefe koymuş oldular. Dönüp dolaşıp buralarda dolanıyorlar. Şimdi ben hutbenin içeriğini okudum. Geçen haftakinde, bu haftakinde mümkün mertebe okuyorum yani. Çünkü çok soru soranlar oluyor. İster istemez ilgilenmek ve bu cahil tarikatçıların veya cahil tarikatçılara yakın olanların yazdıkları dini ifadeleri ve cümleleri, paragrafları okuma katlanmak zorunda oluyor. Katlanıyorum yani. Yani tahammül edecek gibi değil. Yani adamda kafa yok, kafa. Yani bu kafa nasıl milyonlarca insana seslenir? Bir de var, dini kendisi bilmiyor ki. Evet, Diyanet hutbesini yazanlar
dini bilmiyorlar. İslam dininin temel değerlerinden habersizler. Cahil tarikatçılar ve onlara yakınlardan oluşuyor. Ve insanlara uydurma dininin hurafelerini boca ediyorlar. Din diye anlatıyorlar. Şimdi madem öyle şunlara cevap vermeleri lazım. Kur'an-ı Kerim'de hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, mala çökme yok mu? Bunlar elinde yetki olmayan, bir devlet yetkisi kullanmayan, güç, kudret, para sahibi olmayan birisinin yapacağı işler mi? Ortalama sokaktaki kahvede oturan vatandaşa hırsızlık yapma demenin manası nedir? Hırsızlık yapma diye devlet adamlarını diyeceksin. Devleti yönetenlere sesleneceksin. Çünkü hırsızlık yapmamaya, öldürmemeye, çalmamaya, iftira atmamaya, taciz, tecavüzde bulunmamaya en çok onların dikkat etmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de 5 tane yasak var. Bunları ben Diyanet'in elinde yetki ve iktidar bulunanlara yönelik olarak söylediğini şu ana kadar hiç görmedim. 4 tane yasak var ya. 5 tane yasak var Kur'an-ı Kerim'de. Açsınlar baksınlar. Öldürmek, çalmak, iftira atmak, zina etmek. Ve zinanın devamı olarak taciz, tecavüze bulunmak. Bu 4 tanesinin fiziki yasağı var. 5.'si de kenz yapmak. Yani ihtiyaçtan fazla mal, altın, gümüş biriktirmek. Bu da sembolik. Bunu biriktirenlerin, o biriktirdiklerinin dağlanarak alınlarına, böğürlerine ve sırtlarına vurulacağı ve onlara tadın kendiniz için biriktirdiklerinizin azabını diyeceği, denileceği söyleniyor. Üstelik bunu Medine'de din adamlarının yaptığı söyleniyor. Din adamlarının mal biriktirdiği, altın ve gümüş biriktirdiği ve bunu Allah yolunda infak etmediği, kendine hazine yaptığı, bu biriktirilenlerin dağlanarak sırtlarına, böğürlerine, alınlarına vurulacağı Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetlerinde söyleniyor. Ben Diyanet'in bildiğim tarihi boyunca, ya bırakın son 25 yılı, muhafazakar iktidar dönemindeki 25 yılı bırakın, benim bildiğim tarihi boyunca ben Diyanet'in hutbelerinden ve camideki vaazlarından bu ayeti hiç duymadım. Tevbe suresi 34 ve 35. Tevbe suresi 34, 35. Bak 3. kez söylüyorum. Tevbe suresi 34, 35. Kenz yapmak haramdır. Siz bunu hiç Diyanet'ten duydunuz mu? Hiçbir vaizden duydunuz mu? Bunu okuduğum zaman Kur'an'da öyle bir ayet mi var diyorlar. Sen ayet mi uyduruyorsun diyorlar. Neden bunu anlatmıyorsun? Kur'an-ı Kerim'de kendisine sembolik en ağır ceza önerilen ayet budur. Hiçbir konu hakkında bu şekilde dağlanacaktır. Alınlarına, böğürlerine ve sırtlarına vurulacaktır diye söylenmiyor. Başka bir ayet yok bundan başka. En şiddetli ayet bu. Medine döneminin 9. yılında herkesin mal mülk peşine düştüğü bir zamanda gelmiş. Kenzi kim yapar? Devlet adamları, din adamları, makam mevki sahipleri, kendilerine yetki verilenler, vergiyi toplayanlar, örtülü ödenek emrinde olanlar, bunlar kenz yapar. Yani malı mülkü cebine indirir, çöker, biriktirir, yurt dışındaki hesaplarına gönderir. Neden bunlardan hiç bahsetmiyorsunuz? Bunlar haram değil mi? Bunların muhatabı kim? Bunların muhatabı devleti yönetenlerdir. Dolayısıyla Diyanet'in direkt, ey devleti yönetenler, ey Cumhurbaşkanı, ey bakanlar, ey bakan yardımcıları, ey elinde yetki bulunduranlar, örtülü ödeneğe hükmedenler, vergi toplayanlar, bir emriyle milyonlarca dolar halkın parasını bir yerden bir yere aktaranlar, kendilerine devletin parası harcama yetkisi verilenler, dinleyin diyerek
bu ayeti okuması lazım. Ve buna benzer ayetleri okuması lazım. Onlara okuması lazım. Çünkü onların buna ihtiyacı var. Şimdi Diyanet ne yapıyor? Muhtedirin yanında, güç sahiplerinin yanında durarak halka vaazda bulunuyor. Diyor ki açık saçık giymeyin. Kız çocuklarına 2'ye 1 miras vermiş. Buna razı olun. Daha fazlasını talep etmeyin diye kamusal bir özelliği olmayan, güç sahiplerine, iktidar sahiplerine yönelik olmayan ve kafasındaki din anlayışının bir gereği olarak, çünkü bu zihniyet kadınlara fazlaca takmış vaziyettedir. Onlardan bahsetmeden duramazlar. Yani ben bu zihniyeti çok iyi tanıyorum. Eğer mesela memlekette herkes dürüst olsa, adalet sağlansa, her yere özgürlük gelse, eşitlik gelse, herkesin işi, aşı, eki olabilse, herkes ailecek mutlu olsa, kimse kimseyi sömürmese, böyle bir ülke var edilse, kişi başına düşen milli gelir Almanya'yı bile geçse, yine de buna razı olmazlar ve derler ki kadınlar açık saçık giyiniyor. Bu nasıl Allah'ın hakimiyeti? Allah'ın hakimiyetinin olduğu yerde kadınlar bu şekilde hayasızca dolaşamaz derler. Yani bu zihniyetin sınavı kadınlardır. Buraya gelir tökezlerler. Nitekim son 2 hutbede gördüğünüz gibi yine onlara yönelik sözlerde bulunuyor. Bir defa uygunsuz kıyafetlerle dolaşanlar diyor. Ne demek? Uygunsuz kıyafet ne demek? Uygunsuz kıyafetin ne olduğuna kim karar verecek? Uygunsuz kıyafetlerle dolaşmak, hele de kamusal alanlarda, kurumlarda, yani devletin dairelerinde diyor, kamusal alanlarda uygunsuz kıyafetlerle dolaşmaktan bahsediyor. Ne olacak? Uygunsuz kıyafet dolaşınca bunlar Allah'ın haya emrine ve iffete, hayaya açıkça meydan okumadır diyor. Meydan okuma. Yani bir kadının başını açmasını, bir genç kızın mini etekle, şortla gezmesini kendilerine bir meydan okuma olarak görüyorlar. Kendilerini de dinin merkezi olarak görüyorlar. Dinin asıl emrini de kadınları örtmek, başörtüsü, örtü, çarşaf olduğunu düşünüyorlar. Ve bunu yapmayanlara bir meydan okuma içinde olmakla itham ediyorlar. Şimdi daha ellerinde yetki olmadığı halde, Türkiye'de az buçuk laiklik kırıntısı devam ettiği halde, tamamen egemen hale gelmedikleri halde böyle konuşuyorlar. Eğer bilseler ki Türkiye'de bu laik, seküler kesimler tepki göstermeyecek, onlar tamamen sus pus oldu, kendi tabirleriyle diz çöktürüldü ve karşı koyamaz hale geldiler. Bundan emin olsunlar, derhal başörtüsü yasağı başlayacaktır. Yani başını açma yasağı başlayacaktır. Diyeceklerdir ki bütün ülkede kamu kurumları dahil, sokaklar, çarşılar, pazarlar dahil, evinden dışarı çıkan bütün kadınlar örtünecektir. Bu Allah'ın emridir. Farzdır. Kur'an'da yazmaktadır. Mümin kadınlara söyle, sokağa düşerken üzerlerine örtü alsınlar. Buyurmuyor mu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Buyuruyor. Buyuruyor da bunu sen yasakla diye mi buyuruyor? Bireysel olarak Müslümanlardan inananlar buna uyar. Bu devlet kanunu haline gelemez. Devlet böyle bir yasa çıkaramaz. Devlet kadınların başlarıyla, örtüleriyle, giyimleriyle uğraşamaz. Devlet hırsızlıkla, yolsuzlukla, adaletsizlikle, zulümle, ellerinde güç bulunduranların başkalarına zorbalık yapmasıyla ilgilenir. Onları yasaklar. Sen de onlara karşı ayet okuman lazım. Bu hususta devlete bir yetki verilmemiştir. Peki Kur'an-ı Kerim'de örtünmemenin cezası nedir? Söylesinler. Bir kadın şort giyerse, mini etek giyerse, başını açarsa bunun Kur'an-ı Kerim'de cezası nedir?
Birisi göstersin. Yok. Yok. Tavsiye eder. Uyan uyar, uymayan uymaz. Uyan ödülünü ahirette alır, uymayan da cezası varsa ahirette cezasını alır ki ahirette de cezası yok. Peki içki içmenin cezası var mı? Göstersinler. Nerede? 3 tane ayet var içkiyle ilgili. Geçen haftalardaki videoda anlatmıştım. Cezası nerede? Unutmuş mu yani Allah? Peki namaz kılmamanın cezası nerede? Namaz kılmayanın cezası nerede? Unutmuş mu Allah? Peki Allah'ın ceza öngörmediği, yaptırım öngörmediği yerlerde Taliban'a ne oluyor ki? İşitçilere ne oluyor ki? İran'daki mollalara ne oluyor ki? Ve Diyanete yavaştan böyle cesaretlenerek onların yoluna doğru girdikleri anlaşılıyor. Ellerine fırsat geçti. Aynı onların yaptığını yapacaklar. Buna ne oluyor ki cezalandırmaya kalkışıyor? Bunun işaretlerini veriyor. Kamusal alanlarda uygunsuz vaziyetlerde gezmek, haya ve edebe, Allah'ın haya ve edep emirlerine meydan okumaktır. Lafının hangi cüretle söylüyor? Hangi yetkiyle söylüyor? Sana mı kaldı bu? Kur'an-ı Kerim'de var mı bunun cezası? Söylersin. Kur'an'da böyle ayetler var. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Mümin kadınlara söyle, dışarı çıkarken üzerlerine örtülerini alsınlar. Örtülerini omuzlarının üzerine salsınlar. Ya başı örtmüyor diyor. Örtmem diyor. O bile tartışmalı. Bir yerde geçiyor. En fazla 2 yerde geçiyor. Dışarı çıkarken üzerinize örtüyü alın. İşte Müslüman kadınlar dışarı çıkarken üzerine eteğini giyiyor, paltosunu alıyor. Normal, makul. Dışarıda, çarşıda, pazarda kadınların nasıl dolaştığına bir bakın. Üzerlerine örtü alıp dışarı çıkmışlar işte. Daha ne istiyorsun? Hayır. Başını örtecek. Çarşaf giyecek. Sadece burası görünecek. Sıkı sıkıya toplu iğneyle böyle iğneleyecek. Bunu nereden çıkarıyorsun? Öyle bir tarif yok ki. Üzerlerine örtü alıp çıksınlar dışarı diyor. İşte millet de üzerine örtü almış ve çıkmış. Böyle olduğu zaman da Allah'ın emri yerine gelmiş oluyor. Ne bunaltıyorsunuz? Ne sıkıştırıyorsunuz? Ne illa toplu iğneyle illeyeceksin. Gözlerin görünecek sadece diyorsun. Hatta işitçiler peçe giyecek diyor. Yüzüne örtecek, peçe takacak diyor. Yüzü de görünmeyecek diyor. Ve Taliban, IŞİD ve İran'daki uygulamalarda örtünmeyen kadınlar cezalandırılıyor. Sürgüne gönderiliyor. Para cezası veriliyor. Hicap yasası var İran'da. Hicap yasası yani örtünme kanunu. Kadınlar örtünmek zorundadır. Böyle üzerine bir şey alarak çıkacaksın. Onu gerçi şu anda iyice ihlal ettiler. Böyle önce saçların önü görünüyordu. Şimdi geriye doğru böyle yavaş yavaş gidiyor. Neredeyse düşmek üzere. Tutmuyor yani. Böyle bir kanun çünkü Kur'an'da yok çünkü. Kur'an'da başörtüsünün cezası yok. Namaz kılmamanın cezası yok. İçki içmemenin cezası yok. Hacca gitmemenin cezası yok. Sizin bildiğiniz ve dinin temeli yaptığınız ritüellerin hiçbirisinin cezası yok. Öldürmenin, çalmanın, iftira atmanın, zinanın, tacizin, tecavüzün ve kenz yapmanın cezası var. O zaman hutbeyi bunlar üzerine kurmaları gerekir. Temel değerler ve farzlar, cezası olan şeylerden insanları sakındırmaları ve bunu ihlal edenlere yönelik söz söylemeleri gerekir. Mirasla ilgili söylediklerine gelince mesela orada da bu işlere kafaları basmıyor. Benim görüşüme göre hutbede anlatıldığının aksine bugün kız çocuklarına 2'ye 1 yani 2 tane erkek çocuğa 1 tane kız çocuğuna Kur'an'da böyle yazıyor diye mirastan pay vermek tam tersi mirası bu şekilde yapmak kul hakkına girer. Diyanet'in iddia ettiği gibi bu şekilde yapmadığın zaman, buna itiraz ettiğin zaman, eşit şekilde bölüştürülmeli dediğin zaman kul hakkına girer diyor. Hayır, mantık hatası. Nasıl kul hakkına giriyor? Kimin hakkı yemiş oluyor? Eşitçe bölüştürülsün dediği zaman erkeğe gitmesi gereken 2 paydan birisi de kadına geçeceği için erkeğin hakkını kız yemiş oluyor.
ondaki 2'yi kendine eşitlik diyerek, geçirerek demek istiyor yani. Halbuki burada hak yenilen, mağdur edilen, zayıf bırakılan zaten kız çocuklarıdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mirasın bölüştürülmesi şu anda tam uygulanmıyor. Peki Kur'an-ı Kerim mirastan yoksullar da payını alsın diyor. Niye mirastan kimselere yoksullara pay vermiyor? Miras tam Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekilde bölüşülmüyor ki. Evin en büyük oğlu aynı cahiliye döneminde olduğu gibi el koyuyor. Ve kanunen eşitlik var. Kanun olmasa yine evin en büyük oğlu aynı cahiliye dönemindeki gibi bütün mirası el koyacak. Kanun diyor ki bunu eşitçe bölüştüreceksin. Peki asıl kul hakkı eşitçe bölüştürdüğü zaman korunmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de kadınların payı erkeklerin payı gibi eşittir sözü de geçiyor. Buna niye dönüp bakmıyorsun da sadece bir ayeti cımbızla çekip onu ilgisiz alakasız yerde kullanıyorsun. Şimdi bunlar şunu bilmeleri lazım. Kur'an-ı Kerim'de şahitlik, miras taksimi, bir takım suçlara işlenen suçlara verilen cezalar, mesela hırsızın elini kesmek gibi veya zina edene 100 sopa vurmak, iftira edene 50 sopa vurmak gibi, mirası 2'ye 1 bölüştürmek, 2'ye 1 şahit tutmak gibi. Yani bir tane erkek, bir tane erkek, 2 tane kadın şahit. 2 tane erkeğe, 1 tane kadına pay vermek, cinsiyetçilik yapılarak, yani erkek üstün görülerek ve kadın aşağı görülerek yapılan taksimler değildir. Eğer öyle olsaydı, mesela Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde şahitlik meselesi geçiyor. Ben 7'sini inceledim. 6'sında ayrım yapmıyor. Kim gördüyse o şahit olsun diyor. 4 erkek de olabilir, 4 kadın da olabilir. 3 kadın bir erkek de olabilir. 1 erkek 3 kadın da olabilir. 2 erkek 2 kadın da olabilir. Kim gördüyse yani. 7 yerin 6'sında herhangi bir kadın erkek eğrimi yapmıyor. Ama 7.'sinde borçlanmayla ilgili bir konuda 2 kadın şahit olsun diyor bu borçlanmaya. Biri unutursa diğeri ona haber verir diyor. Şimdi buna bakarak demek ki Kur'an-ı Kerim kadını yarım görüyor. Bir erkeğin karşısına 2 kadın çıkararak. Peki niye diğer 6 yerde görmüyor o zaman? Eğer burada bir cinsiyetçilik yapılıyorsa, kadın yarım görülüyorsa diğer 6 yerde de bunu yapması lazım. Orada niye yapmıyor da burada yapıyor? Demek ki mesele farklı. Senin anladığın gibi değil. Yani bunları Kur'an kadını yarım görüyor diyenler de yanlış yapıyor. Ve bu ezeli ebedi bu şekildedir. Evet, Kur'an kadınları aşağı, erkekleri üstün görüyor. Bak işte 2'ye 1 taksimde ve şahitlikte öngörmüş diyenler birbirini eleştirip duruyor. İkisi de yanılıyor. Anlamıyorlar. O gün kadınlar ticarete direkt müdahil olmadıkları için, bilmedikleri bir alan olduğu için onlardan 2 kişi güçlü, kuvvetli, elinde para olan, her şeye hükmeden, ganimetten pay getiren, baskın yapan, bundan dolayı da her şeyi belirleyeceğine inanan, egemen, hakim, feodal erkeğin karşısına 2 tane kadın çıksın diyor. Bu pozitif ayrımcılık deniyor bu anda şu anda. Yani parti meclisinde kadınlar %40 kotayla girecektir. Sırf kadın olduğu için ve dezavantajlı durumda olduğu için denmesi gibidir. Kadınlar o gün dezavantajlı olduğu için güçlü erkeğin karşısına 2 kadın çıksın ki biri unutursa diğeri ona hatırlatsın diyor. Bunu anlamayacak ne var kardeşim ya? Her şeye kafanız çalışıyordu. Bunlara mı kafanız çalışmıyor? 2 tarafın da kafası bu işlere basmıyor. Din konusu olunca acayip çuvallıyorlar. Şimdi miras da böyledir. Yoksullara pay verilmesi gerekir diyor Kur'an-ı Kerim. Kimse vermiyor. Yoksullara mirastan pay veren gördünüz mü? Mahalledeki yoksullara mirastan pay veren birisine şahit oldunuz mu? Hadi Sabancı Koç bulunduğu şehirdeki ve ülkedeki yoksullara da mirasından pay verirsin bakalım ne oluyor. Mirasın bölünmesine şahit olanlar, orada bulunanlara da verin diyor.
mirasla ilgili ayetlerde bunlar anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de miras, mülkiyeti bir kişiden önce aile içine, sonra topluma yaymak için bir yöntemdir. Önce aile içinde babadan oğula geçme olmayacak. Evin en büyük oğluna geçmeyecek. Aile içinde dağılacak. Sonra topluma dağılacak. Maksat malı, mülkü topluma dağıtmaktır. Bir kişide birikmesine mani olmaktır. Önce bunu anlamaları lazım. Ve Muhammed İkbal der ki mesela, Ebu Hanife'nin yöntemini hatırlatarak, Kur'an-ı Kerim'deki miras hükümleri, şahitlik hükümleri, cezalar, şuna şu ceza, buna ceza, zaten 3-4 tane, bunlar fazla değildir. Saysan bir elin parmağını bile geçmez. 5-6 tane ancadır. Bunlar örnek olsun diye verilmiştir. Ezeli ve ebedi böyle olsun diye verilmemiştir. Maksat mirası topluma yaymaktır. Maksat ihtiyacı olana mirastan pay vermektir. Maksat mirastan herkesi yararlandırmaktır. Kimin daha fazla ihtiyacı varsa ona daha fazla vermektir. Maksat kadınları, zayıfları, güçsüzleri, fakiri, fukarayı korumaktır. Maksat hırsızlığa mani olmaktır. Hırsızın elini kesmek değildir. Maksat canı muhafaza etmektir. Ne pahasına olursa olsun kısas yapacağız. Burnunu kesersen burnunu keseceğim. Böyle bir şey yok ki. Canı korumak, emeği korumak, malı değil, emeği korumak, aklı korumak, şerefi, namusu korumak, nesli korumak. İnsana ait bu değerler şeriatlar tarafından korunur. Bu nedenle öldürmek haramdır. Canı korumak. Bu nedenle hırsızlık haramdır. Emeği korumak. Bu nedenle iftira atmak haramdır ve cezası vardır. Şerefi, namusu korumak. Bu nedenle zina etmek, taciz, tecavüze bulunmak yasaktır ve cezası vardır. Aileyi korumak, ırzı, nesli korumak. Bu nedenle içki içmeyin der. Sarhoş olmayın. Kafası güzel, mesaiye çıkmayın, topluma çıkmayın. Sarhoşken cemiyete çıkmayın, trafiğe çıkmayın anlamına gelir. Bütün bunlar insani değerleri korumak içindir. Bunlara verilen cezalar, yapılan taksimler, şahitlikler sonsuza kadar ezeli ve ebedi hiç değişmeyecek şekilde konulmuş cezalar, taksimler ve örneklendirmeler değildir. Asıl olan bunların maksatlarıdır, amaçlarıdır. Sen hırsızlığı önle de neyle önlersen öyle. Sen kız çocuğunun hakkını koru da mirası topluma adil bir şekilde dağıt da nasıl dağıtırsan dağıt. Canım bu o gün Mekke ve Medine'de böyle oluyordu. Kur'an-ı Kerim'de başka evrensel ayetler mi yok ya? Bu tür yöresel o günkü tarihe mahsus ayetleri tüm toplumlar için geçerli, kıyamete kadar geçerli ayetler şekline getiriyorsunuz. Öldürmeyin diyor, çalmayın diyor, hırsızlık yapmayın diyor. Bunlar evrensel. Dünyanın neresine gidersen git bunlar haram. Dolayısıyla Diyanet hutbelerden sadece Kur'an ayetleri, başka bir dini kaynak kullanmadan sadece Kur'an ayetlerini ve Kur'an'ın da tüm dünyada, tüm toplumda geçerli evrensel değerlerini ve ayetlerini halkımıza anlatmalı ve telkin etmelidir. Adalet gibi, özgürlük gibi, eşitlik gibi, tevhid gibi, şirk gibi, paylaşmak gibi, infak gibi, anne babaya saygı, çocuklara sevgi, toprağı koruma, yeşili koruma, doğayı koruma, hayvanlara eziyet etmeme gibi bunların hepsiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de evrensel ayetler var. Sürekli bunların okunması gerekir. Bir Diyanet kürsüsünden yapılması gereken şey bana göre budur. Oysa Diyanet bunları yapmayıp ayrıntıya dalıp özellikle kadınlara kafayı takıp yok hayasız giyiniyorlar, yok kamusal kurumlarda başlarını örtmeliler veya örtünmeliler, uygunsuz kıyafetler hayasızlıktır, edepsizliktir. Yok mirastan paylarına itiraz etmemeliler.
O 2'ye 1 o gün içinde bugün eşit olsun dediği zaman bu kul hakkını ihlal oluyormuş. Az önce dediğim gibi bununla bitiriyorum. Bugün tam da 2'ye 1 şekilde bölüştürmek kul hakkını ihlaldir. O gün kul hakkı olan şey bugün kul hakkını ihlal olabilir. O gün 2'ye 1 şekilde bölüştürmek kadının hakkını vermek anlamına geliyordu. Çünkü kadın mirastan pay alamıyordu. Mirastan pay alacak denmesi müşrikleri kudurttu. Hiç 2'ye 1 sormadılar bile. 2'ye 1 pay alacaktır. Sözünün kendisi müşrikleri kudurttu. Olamaz, biz kadınları alır satarız. Kadınlar zaten kendisi mülk. Nasıl mülkten pay alabilirler? Nasıl mirastan pay alabilirler? Kadınlar miras bırakılır. Mirastan pay alamaz. Alacaktır. 2'ye 1 alacaktır denmesi o günkü çağda devrimdi. Ama bugün aynı şeyi tekrar edersen bu kul hakkına girer. Kadının, kız çocuğun hakkını yemek anlamına girer. Çünkü artık kadınlar da çalışıyor. Erkekler de çalışıyor. Modern çağda mirası eşitçe bölüştüreceksin. Doğru olan budur. Kur'an'a uygun olan da budur. Evet. Evet. Hocam, Söyleyecekler. evet. Genel olarak çok bahsettiniz o konudan ama ben kısaca sormak istiyorum. Yayınımız da epey uzadı ama kadınlara takıntılı olmasını vurguladınız diye. Özel hani bu Diyanet ya da benzer düşüncede olanların. Bugün bu üst üste gelen açıklamalar yani hutbeler sadece takıntıdan mı yoksa başka bir amacı var mı yani bir şeyleri mi alıştırıyorlar insanları ya da bir şeyleri bilinçaltına mı yerleştiriyorlar? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani farklı bir uygulamaya geçmek için bir altyapı mı hazırlanıyor sizce? Böyle bir düşünceniz, yorumunuz var mı? Şimdi biraz evvel söyledim. Bu dini zihniyeti, muhafazakar İslamcı siyasal zihniyeti, muhafazakar İslamcıların siyasi perspektifini az çok biliyoruz. Şu anda Taliban Afganistan'da kadınlar dışarıya örtüsüz çıkamıyor. İran'da başörtüsü zorunluluğu var. IŞİD hakim olduğu her yerde önce kadınları örttürüyor. Musul'u ele geçirince IŞİD 12 maddelik bildiri yayınladı. Birincisi kadınlar evde oturacaktır. İkincisi dışarı çıkarken ya kocaları ya ağabeyleri yanında olacaktır. Ve bırakın saçlarını yüzlerini dahi örtecekler ya peçe giyeceklerdir diye bildiri yayınladı. Üçüncüsü de namaz kılmayanlar yakalandıkları yerde kırbaçlanacaktır. Şimdi bunlar korkunç şeyler. Kur'an'da olmayan, peygamberin yanından bile geçmediği, hiç duymadığı, duysa hayretler içinde kalacağı din adına yapılan uygulamalardır. Ve bana göre İsrail ve Amerikalılar tarafından desteklenmektedir ve İslamiyet'i çirkin, yaşanmaz gösterme amacıyla bilerek yapmaktadırlar. Aklı başında bir Müslüman böyle şeyler yapamaz. Şimdi mevcut Diyanete hakim olan cahil tarikatçılar dinlerini bilmemektedirler ve onlara yakın olan kimseler ellerine fırsat geçtiğinde onların da yapacağı budur. Şu anda yapmıyorlarsa ellerine tamamen fırsat geçmediğinden dolayı böyle bir şeye giriştikleri takdirde modern Türkiye'nin, çağdaş Türkiye'nin bir birikim var Türkiye'de. Laik, seküler bir birikim var. Ayağa kalkacağı, itiraz edeceği der çekindikleri için yapmıyorlar. Sadece bunun için yapmıyorlar. Fırsat ellerine geçer geçmez sindiklerini, sustuklarını, pustuklarını, diz çöktüklerini, güçsüz hale getirildiklerini anladıkları an aynen Taliban gibi, aynen IŞİD gibi bundan böyle kadınlar evinde oturacak, dışarı çıkarken başını örtecek veya baştan aşağı örtü giyecektir diye kanun çıkarırlar ve bunu Allah'ın hakimiyetini ilan ettik, kurduk diye de dünyaya kendi yandaşlarına överek anlatırlar. Bunun bir halt olduğunu zannederler. Allah'ın hakimiyetinin bu olduğunu zannediyor. Cahil adam. Kur'an-ı Kerim'de cezası olmayan şeyi
Hakim kılsan ne olur, kılmasan ne olur? Bu senin uydurman. Bu senin safsatan. Senin kafandaki hiyerarşi, hegemonya ve hakim olma dürtüsünü dinle gidermiş oluyorsun yani. Ellerinde böyle bir şey var, böyle bir zihniyet var. Bundan kesin emin olmalısınız. Herkes emin olmalı. Ben biliyorum çünkü. Yani ben bu köklerden geliyorum. O kafanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Kadınlar örtünmedikçe Allah'ın hakimiyeti sağlanmış olmaz bir ülkede. Bu nasıl Allah'ın hakimiyeti gibi kadınlar şortla geziyor? Bu nasıl Allah'ın hakimiyeti? Herkes açık saçık. Her yerde adalet var, özgürlük var, eşitlik var. Herkesin evi var, işi var, aşı var. Mutlu, huzurlu bir toplum. Ama kadınlar açık saçık giyiniyor kardeşim. Bu nasıl Allah'ın hakimiyeti derler. Asla ikna olmazlar. Kafa burada. Burada dönüyor. Buradan çıkamadıkları için bunlar iflah olmazlar. Bunlar kamu kurumlarından, Diyanet'ten, Yargıtay'dan, savcılıktan, hakimlikten, bakanlıktan uzak tutulmaları gerekir. Bunların bu emanetlerin, bu makamların onlara teslim edilmemesi gerekir. Çünkü layık değiller. Bunları yürütmeye kafaları basmıyor. O nedenle kafa böyle çalıştığı için dönüp dönüp oraya geliyorlar. Dönüp dönüp tekrar aynı yerden başlıyorlar ve tabii biraz da psikolojiyle ilgilidir bu. Psikolojik altyapılarına, hatta çocukluklarına kadar inilmesi lazım. Neden kadınlara takıntılılar? Demek ki sağlıklı bir cinsel yaşamları yok. Kadın erkek ilişkilerinde baskıcı ve karşılıklı tetikleyici, uyarıcı bir durum içindeler. Yani kadının yüzüne bakmıyor. Eline tokalaşmıyor. Bulunduğu yerden hemen kaçıyor. Bu sağlıklı değil ki. Kadınlar ayrı bir yerde Kur'an kursunda okuyor, erkekler. Kızlar ayrı bir yerde. Karma eğitime karşılar. Yani karma eğitimi, karma karşı kimin eli kimin neresi belli değil eğitim gibi algılıyorlar. Halbuki kadınlarla erkeklerin bir arada olması lazım. İş yerlerinde, okullarda, çarşılarda, pazarlarda gayet medeni ilişkilerle kadın işte gerektiğinde örtünerek makul bir şekilde birbirlerine selam vermeleri lazım. İlişki içinde olmalı. İnsanların sağlıklı cinsel hayatı olması lazım. Bu normalleşmedir. Bu toplumun normal olduğunu gösterir. Ama öbür türlüsü gerilim olur. Ve o ondan kaçar ve her fırsatta döner dolaşır aynı yere. Çünkü kafanın arkasında tatmin olmamış bir şey var. Bir sorun var orada. Dini metinler okurken bile buralarda dolanıyor. Bir türlü gideremiyor onu. Bu sağlıksız bir ilişki olduğunu gösteriyor. Bu kadın erkek ilişkilerin normal olmadığını, gerilim halinde olduğunu, o toplumda kadın erkek ilişkileri sağlıklı olmadığı zaman din de yanlış anlaşılıyor. İlişkiler de yanlış bir şekilde kuruluyor. Evlenmeler, boşanmalar da yanlış bir şekilde oluyor. Ta işin buralara kadar kökleri var yani. Evet. Evet hocam, çok sağ olun. Çok aydınlatıcı, bilgilendirici bir yayın oldu. Umarız dinleyiciler de buradan feyz alır. Yeni yayınlarda görüşmek üzere hocam. İyi günler diliyorum. İyi günler. Hayırlı yayınlar.